Böylece durumu meşrulaştırıyorlar. Morty, dışarıdaki tüm boktan Rick'lerden sorumlu değilim. Hepsi aynı şeyi söylüyor. Hepsinin bahanesi aynı. Sistemlerinin parçası. Hiçbiri sorumlu olmak zorunda değil. Hepsi kendilerinin kurbanları. Dahi olmak çok... Rick and Morty bir çizgi dizi gibi görünüyor olabilir ama arka planında yatan felsefe, karakter çözümlemeleri ve karanlık gerçekler onu klasik bir animasyon serisinden çok daha fazlası haline getiriyor. Peki size Rick C-137'nin, yani bizim Rick'in sadece sorunlu bir dahi değil de aslında tüm serinin en büyük kötü karakteri olduğunu söylesem, belki de Evil Morty hiç de haksız değildir. Bugün Rick'in yaptıklarına, geçmişine, davranışlarına ve seçimlerine derinlemesine bir bakacağız. Ve birlikte şu sorunun cevabını arayacağız. Rick C-137 gerçekten kahraman mı? Yoksa her şeyin merkezindeki kaosun ta kendisi mi? Evet, bu konular hakkında konuşacağız ancak videomuza geçmeden önce like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puanı gönderebilirsiniz. Evet, eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim. Bence bu konuya derin bir şekilde girmeden önce ilk olarak Rick Sanchez'in kim olduğu hakkında biraz konuşmamız gerekiyor. Yani aslında Rick C-137'yi anlamamız gerekiyor. Rick Sanchez dediğimiz bu karakter evrenler arası yolculuk yapabilen bir dahiydi. Kendisi bilimsel zekasıyla ön plana çıkan bir karakterdi. Ama aynı zamanda duygusal açıdan da çökmüş, nihilist ve kontrol takıntılı bir karakter olarak karşımıza çıkmıştı. Aynı zamanda Rick'in geçmişi de oldukça karanlıktı. Eşi Diane ve kızı Beth'in ölümüne tanıklık ettiğini gördüğümüz sahne, yani 3. sezon 1. bölüm, onun içsel travmasını gösteriyor gibi dursa da bu sahnenin bir simülasyon olabileceği de ima edilmişti. Yani Rick'in geçmişi bile güvenilmezdi. Peki bu adam kim? Neye inanıyor? Neyi umursuyor? Bana kalırsa hiçbir şey. İşte bu da bizi 2. bölüme götürüyor. Yani Rick'in ahlaki çöküşü ve seçimleri. Dikkat ederseniz Rick seri içinde defalarca kez başkalarının hayatını riske atıyor ya da feda ediyordu. Mesela 1. sezon 6. bölümde Rick tüm gezegeni mutasyona uğratmış, ardından Morty ile birlikte farklı bir boyuta kaçıp oradaki versiyonlarının yerine geçmişlerdi. Bu sahnede Morty büyük bir travma yaşarken Rick hiçbir şekilde bir pişmanlık yaşamıyordu. İkinci sezon 3. bölümde ise Rick eski sevgilisi Unity'yi bulduktan sonra onu tekrar kontrol etmeye çalışmıştı. Bölüm sonunda Unity bizim Rick'i terk ettiğinde ise elbette Rick ne yapacağını bilemedi ve intihar etmeye çalışmıştı. Bu sahne aslında Rick'in kontrolsüz kaldığında kendi kendine bile zarar verebilecek kadar karanlık bir ruh haline sahip olduğunu gösteriyordu. Mesela 3. sezon 1. bölümde ise Rick tüm Galaktik Federasyonu çökertmiş ve Citadel of the Ricks'i yok etmişti. Ve burada şuna dikkat ederseniz aslında Rick tam anlamıyla intikam ve kontrol dürtüsüyle hareket ediyordu. Baktığımızda Rick'in dünyasında etik yok, kurallar yok, pişmanlık yok, sadece Rick vardı. Maceralarımızın en karanlık yılına hoş geldin. Farklı olacak ilk şey, artık baban yok Morty. Beni hükümete teslim etmekle tehdit etti. Ben de onu ve hükümeti ortadan kaldırdım. Onların yerine geçerek ailenin ve yaşadığın evrenin fiili reisi oldum. Peki serinin kötü adamı diyebileceğimiz Evil Morty'nin gözünden Rick'ler tam olarak nasıl bir konuma sahip? Evil Morty seride Rick C-137'nin doğrudan zıttı olarak karşımıza çıkan bir karakterdi. 5. sezon 10. bölümde Evil Morty aslında bizlere çok net bir mesaj vermişti. Bir Rick için tek gerçek elbette Rick'in ta kendisidir. Rick kendisinden başka kimseyi umursamaz. Hatta her zaman yanında takılan torunu Morty'yi bile. Ve işte tam da bu noktada Rick and Morty evreninin en büyük kırılma anlarından biri yaşanmıştı. Evil Morty merkezi sonlu eğri adı verilen bir yapay zeka bariyerini aşmıştı. Bu bariyer yalnızca Rick'in en zeki olduğu evrenleri kapsayan bir filtreydi. Yani Rick sonsuz evrenler arasında kendi egemenliğini kurmuştu. Sadece kendisinin zirvede olduğu gerçeklikleri ayıklayarak bir düzen inşa etmişti. Ancak Evil Morty bu sınırları yıkarak Rick'in kontrol ettiği sistemin ötesine geçmişti. Aslında izlemiş olduğumuz bu hikaye çok önemli bir detaya sahipti. Çünkü Rick gerçekliği bile manipüle edecek kadar ileri gitmişti. Peki neden? Çünkü başka hiçbir varlığın kendisinden çok daha üstün olmasını istemiyordu.
İşte Evil Morty de tam da bu diktatörlüğe baş kaldırıyordu. Rick'in kaosun başı olduğunu açıkça ifade ediyordu. Yani aslında tüm Rick'ler Morty'leri birer piyon gibi kullanıyordu ve bölüm içinde bunu Evil Morty bizim Morty'ye net bir şekilde söylemişti. Morty ile olan ilişkisi belki de en trajik olanı olabilir. Çünkü Rick her ne kadar Morty'yi önemsiyor gibi görünse de birçok kez onun hayatını riske atıyordu. Mesela 1. sezon 5. bölümden bahsederim. Morty'yi dev yaratıkların olduğu bir fantezi dünyasına götürmüş, sonunda Morty cinsel saldırıya uğramış ve Rick bunu sadece bir deney olarak geçiştirmişti. Ya da 3. sezon 6. bölümde bizim Rick ve Morty karanlık taraflarından kurtulmak için toksinlerini attırmışlardı. Bu toksik Rick Morty'ye gerçek duygularını söylüyordu. Yani onu asla önemsemediğini söylüyordu. Ve baktığımızda toksik Rick'in söylediklerini düşündüğümüzde Rick'in aslında Morty'yi sadece bir araç olarak gördüğü birçok sahneyle destekleniyordu. Makine havaya uçmadı, gayet normal çalıştı. Bizi toksinlerimizden arındırdı, biz zehiriz. Diliyor musun seni değersiz pislik? Biz kalan artıklarız. Hatta sitelerdeki birçok Rick Morty'leri enerji kaynağı koruma ve denge unsuru olarak kullanıyorlardı. Bu da bizlere aslında şunu net bir şekilde ifade ediyordu. Rick için Morty sadece bir denge mekanizmasıydı. Onunla bağ kurmuyordu, sadece onu kullanıyordu. Peki Rick C-137'nin yani bizim Rick'in kendiyle olan savaşı ve Rick'in aslında gerçek düşmanı kimdi? Belki de Rick'in en büyük düşmanı bizzat kendisidir. Çünkü her şeyi bilen birinin taşıdığı o derin umutsuzluk insan olmanın anlamını silip süpürebilir. Seriye baktığımız zaman Rick her zaman her şeyi çözebiliyor ama hiçbir şey değiştiremiyordu. Mesela 4. sezon 10. bölümde Rick Beth'in gerçek mi yoksa klon mu olduğunu bile hatırlamıyordu çünkü umursamıyordu. 6. sezon 1. bölümde ise Rick kendi geçmişine saplanmış durumda kalmıştı. Karısını ve kızını kaybettiği anın etkisinden çıkamıyordu. Ama aynı zamanda o geçmişin içinden manipülasyonlar yapmaya devam ediyordu. Baktığımızda Rick bir anti kahraman değil. O kaosun ta kendisiydi. Peki tüm bunları konuştuktan sonra Rick aslında gerçekten bir kahraman mıydı yoksa aslında kötü bir karakter miydi? Bana soracak olursanız Rick C-137 bir kahraman mı? Bence hayır. Peki Rick bir anti kahraman mı? Belki. Ama bu da fazla masum bir tanım olur. Rick bir felaket mi? Evet. Rick bir sistem mi? Evet. Rick bir tanrı gibi davranıyor ama asla bir tanrı değil. Ve bu onun en büyük trajedisiydi. Evil Morty Rick'e karşı çıktığı için kötü sayılıyor ama belki de bu dizideki en doğru karakter Evil Morty'ydi. Çünkü Rick'i durdurmaya çalışan tek kişi oydu. Rick and Morty izlerken kahkahalar atıyor olabiliriz. Ama her bölüm insanoğlunun karanlık doğasına, gücü olan açlığına ve gerçeklikten kaçışına dair güçlü mesajlar veriyor. Ve Rick bu mesajların canlı temsiliydi. Peki sizce Rick gerçekten sadece acı çekmiş bir dahi miydi yoksa tüm evreni kendi kibriyle şekillendirmeye çalışan asıl kötü adam mıydı? Cevaplarınızı yorum kısmına belirtmeyi unutmayın. Evet dostlarım, bugün sizlerle birlikte Rick C-137 hakkında konuştuk ve umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Her zaman olduğu gibi bu tarz videoların devamı için videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puanı gönderebilirsiniz. O zaman bir başka videoda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Ama bunlar yetebilir, kaç Morty. Her tarafım acıyor. Çünkü 5 para etmezsin. Tanrım, patlama ne kadar büyüktü. Ben bir dahiyim, böyle boktan işler için zamanım yok.